Merhaba arkadaşlar, ben Gökçe. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün makyaj malzemeleri ile ilgili video hazırladım sizler için. Şimdi birkaç tane makyaj malzemesi göstereceğim. Hangilerinin neler olduğunu, işte nelere kullanabilirsiniz, neleri kullanırsanız daha iyi olur diye. Aynı zamanda bir bakıma da birazcık makyaj yapacağım sizler için. Şimdi öncelikle ben şöyle bir tane sünger almıştım gratisten. Bu süngeri şöyle concealer'la birlikte göz altlarınıza doğru çok az bir şey sürüp dağıtabilirsiniz. Böylelikle göz altınızdaki mesela torba ya da şişlikler veya morluklar, işte uykusuzluktan olan şeyleri bu şekilde kapatabilirsiniz. Bu bir. İkincisine gelirsek şöyle bir sünger almıştım ben. Yarısını kullandım gördüğünüz üzere. Bunda yüzünüzde işte BB kreminizi şu şekilde böyle mesela hani yavaş yavaş hareketlerle şöyle yedirip dağıtabilirsiniz. Bunu bu şekilde hani kullanabilirsiniz. Şöyle bir tane fırçam var benim. Bu fırçamda mesela birazcık içinde şey vardı. BB krem. BB kremi sürüyoruz. Ardından bunu alıyoruz. Şu şekilde bu şekilde böylelikle dağıtma işlemi yapıyoruz. Ardından pudramızı yüzümüze sabitlemek için şekilde alıp pudramızı sürüyoruz. Yalnız size tavsiyem mesela pudranızı, kullandığınız süngerinizi ve işte BB kreminizi sürerken ki süngerlerinizi bol bol sıklıkla yıkayın ve temizleyin derim. Bu da bir concealer. Aslında birazcık hani bitmiş hali. Şu şekilde göstereyim. Şöyle. Bunları işte morluklar, sivilce şeyleri veya kızarıklar için kullanılıyor. Ama şu anda ben bunu kullanmayacağım. Sadece sizin için göstermek amaçlı gösterdim. Ben böyle birazcık sade bir makyaj yapacağım. Hani o kadar fazla böyle abartılı bir şey yapmayacağım. Bu bir Maybelline New York'tan Color Sensational'ın dudak kalemi. Şuraya şöyle bir çok az dudak kalemi sürüyorum. Ve dudağımı şu anda çerçevelemiş bulunuyorum. Ardından rujumu süreceğim. Maybelline New York'un Super City Matte Ink'in 65 numarasını kullanıyorum ben. Nude rengi olduğu için genelde en çok kullandığım rujlardan bir tanesi. Böylelikle rujumuzu da sürmüş bulunuyoruz. Geliyoruz allık olayına. Allığımı da bu fırçamla süreceğim. Bu da DB'nin Blush
Experience Matte Things allığı. Ben bu allığı gerçekten çok seviyorum. İlk aldığım zamanlardan beri kullanıyorum. Hafif birazcık allığı alıyoruz. Şöyle ağzımızı şu şekilde yapıp şu tarafa doğru yayacağız. Siz isterseniz ki işte kontör yapıp şu tarafları daha belirginleştirip o şekilde de allığı sonrasında silebilirsiniz. Ama ben şu anda kontör kullanmayacağım. Direkt allığa geçeceğim. En son şimdi allığımızı bitirdik. En son gündüz dışarıya çıkacaksanız eğer ki birazcık böyle daha bir açık renkte bir far sürerseniz ve sizi böyle hani daha böyle koyu göstermeyecek derecede bir allık far sürerseniz, kullanırsanız sizin için daha iyi olacak. Bu bir far fırçası. Ben böyle bir şey kullanıyorum. Bayağı işime yarıyor açıkçası. Küçük ama bunun boy şeyleri var. Onları da göstereyim sizler için. Birkaç tanesini. Mesela şöyle şu boyutta olanı var. Şöyle büyüklükte. Daha henüz pek kullanmadım onu. İşte şu boyutta var. Biraz şeyle kullanacağım. Ama ben şu anda sadece şunu kullanacağım. Çok az bir açık nude tonda bir far alıyorum. Şuraya sürmek için. Ve başlıyorum. İlk önce göz kapaklarıma açık renkteki farı dağıtacağım. Çünkü ilk önce açıktan başlamak gerekiyor fara. Çünkü açıktan koyuya doğru gidersek daha bir iyi ve daha net bir görüntü alırız göz kapaklarımızda. Ben daha öncesinde kapatıcıyla gözlerimi birazcık şey yaptım. Çünkü uykusuz kaldığım için birazcık gözlerimde şişlikler vardı. O şişlikleri kapatmaya çalıştım. Sonrasında bir kahve tonlarında bir renk alıyorum. Şu göz kapağıma sürmek için. Yani birazcık daha, yani kahve demeyeyim de birazcık daha sütlü kahverengi desek daha bir iyi olur sanki. Şöyle gözümü birazcık renklendirmeye başladım. Sol gözüme de birazcık hafif bir renk veriyorum. Evet. Bayağı bir renklendi. Şimdi geriye kalıyor şuralardaki göz kapaklarımın şeylerine. Şimdi orada birazcık belirginleştirmeye başlayacağım. Birazcık daha koyu böyle bir rengi alıp şu göz kapaklarımın şu noktasına belirginleştirmek adına şöyle sabitliyorum. Bir taraftan öflüyorum çünkü benim far paletim çok fazla pigmentasyonlu olduğu için çok çabuk dağılabiliyor. Evet. Şu göz şeyimi de şu şekilde tamamlamış oldum ama tamamen bitti mi? Tabii ki de hayır.
birazcık kahve, koyu kahverengi farla şöyle göstereyim sizler için. Far paletini birazcık çıkarttım. Şuradaki farı birazcık alıyorum. Şurada göz kapaklarımın şu çizgisinin olduğu yere birazcık geçmeye başlıyorum. Bu ne oluyor? Şimdi biz buna birazcık daha kuyruk yapmış olacağız. Ne için? Likitimizi çekmek için daha gözükmesi ve daha netleştirmek amacıyla buraya birazcık şöyle bir çizgi yapıyorum ve gölgelendirmiş oluyorum. Şimdi geliyorum sol gözüme. Orayı da birazcık gölgelendirmeye başlıyorum. Siz tabi hani belki birazcık daha farklı yapabilirsiniz. Ama ben genelde hep hani bu şekilde yapıyorum. Hani sizler nasıl tercih edersiniz bilmiyorum. Ama ben genelde bu şekilde tercih ediyorum. Ondan sonra likitimize geçiyoruz. Rimmel Randall'ın likidi. Likiti ilk önce bir bayağı bir karıştırayım tekrar. Likitle şuradan dipten likit çekmeye başlıyorum. Kuyruğu beni birazcık aslında yoruyor desem daha iyi olur. Çünkü kuyruk öyle bir şey ki yani yanlış bir şey yaptığınız zaman makyajınız bir anda uçup gidebilir. Yani gözünüzü kısık da gösterebilirsiniz. Daha da büyük gösterebilirsiniz. O yüzden kuyruk çok önemli. Evet, ben hani böyle olduğuna inanıyorum. En son yapacağınız şey maskara. Kirpiklerinizi daha hani uzun göstermek için maskarayı kullanmanız lazım. Bir de maskara çok önemli. Maskaraların normalde en fazla 6-7 ayda bir değiştirmeniz lazım. Çünkü eğer değiştirmezseniz kirpik diplerinizde dökülmeler başlar ve bakteri oluşmaya başlar. Gibi. Ben şimdi maskarayı şöyle alıp kıvırmaya başlıyorum. Bu aslında gündelik kullanabileceğiniz bir makyaj. Ama eğer ki olur da davete gideceksiniz. Bir ne bileyim bir düğüne gideceksiniz. Bir kınaya gideceksiniz. Veya özel bir günde bir açılışa gideceksiniz. Size tavsiyem şudur. Göz makyajınızı
daha açık tonlarda değil de daha koyu tonlarda yapmanız. Şimdi onu da göstereceğim sizler için. Evet, aslında benim makyajım tam olarak bitti. Şimdi eğer ki dediğim gibi az önce bir akşam davete gideceksiniz ama makyajınızı birazcık daha koyu yapacaksınız. Şimdi ne yapabilirsiniz? Örneğin şuradaki, mesela şuradaki şu açık bölmeyi şu renkte bir kıyafetinize uygun daha bir şekilde, böyle pullu bir şekilde daha açık tonlarda kullanabilirsiniz. Veya bunun birazcık daha koyu renklerini kullanabilirsiniz. Kıyafetinize uygun bir şekilde. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şu şekilde kıyafetinize uygun bir şekilde pullu olan kısımları kullanabilirsiniz. Günlük makyajınız için sizin için ideal olan renkler mesela şu bu nude pembe tonları kullanabilirsiniz. İşte açık hani şeyleri kahverengi, açık kahverengi ve pembe. Ama eğer ki gece makyajı yapacaksanız da şu renkleri tercih etmenizi öneririm. Şunları ve beyaz. Yukarıya şu bölgeye, yani şuradaki bölgeye aslında şöyle elimle göstereyim. Beyaz renkteki şeyi açabilirsiniz. Yani şu şekilde aydınlık da verebilirsiniz. Şöyle daha net göstereyim sizler için. Mesela göz şeyinizi daha bir açmış oldunuz. Niye? Gece eğer ki. Üstüne birazcık daha mesela şuradaki açık renkteki şeyi kullanıp pullandırabilirsiniz. Bunu aynı zamanda şuradaki göz kapaklarınızın altındaki bölgeye de veya şu şekilde de kullanabilme şansınız var. Şunu alıp siyah şeyle birlikte aldım. Kalem sanki çekermiş gibi yapıp gölgelendirip veya gölgelendirmeden pul bir şekilde highlighter gibi düşünün, kullanabilirsiniz. Yani benim mesela ben genelde koyu renk giydiğim için koyu renkleri tercih ederim ama bazen gece kıyafetim bazen değişebiliyor. Tabii hani farklı renkler giyebilirim. Şimdi lacivertti, maviydi, işte siyahtı, sarıydı falan. Değişiyor. Benim makyajım bu şekildeydi. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip beni desteklerseniz sevinirim. Şimdiden herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.